Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir Monopoly türü olan Monopoly Pokemon'u inceliyoruz. Bu oyun arkadaşlar diğer Monopoly'lerin aksine 2 veya 4 kişiyle oynanıyor. Normalde biliyorsunuz Monopoly'ler 6 kişiyle de oynanabiliyor. Hazırsanız hemen kutuyu açıp incelemeye geçelim. Şöyle bakın, Pokemon'ların olduğu bir kutu kapağımız var. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir dergi şeklinde yine bizi kullanma kılavuzumuz karşılıyor. Şöyle arkadaşlar, tapularımız ve referans kartları denen bir şey var. Şöyle arkadaşlar, bunlar tapularımız, location'lar, bakın görüyorsunuz. Onun dışında şöyle referans kartlarımız var arkadaşlar. Bize oyunun nasıl olduğunu anlatıyor. Bu oyun da İngilizce arkadaşlar, Monopoly Barbie gibi. Onun dışında arkadaşlar şans ve kamu fonu kartları yerine geçen kartlarımız var. Şöyle arkadaşlar piyonlarımızı göstereceğim ama önce bakın şu şekilde bir oyun tanıtımı var. Onun dışında arkadaşlar bakın piyonlarımız şu şekilde. Şöyle zarımız var arkadaşlar. Hemen açalım ya şunu. Şöyle arkadaşlar 2 adet zarımız çıkıyor. Bakın görüyorsunuz. Birisini arkadaşlar normal zar olarak kullanacağız. Diğerinde arkadaşlar bakın şu şekilde Pokemon ve X yazılı şeyleri yapıştıracağız. Onların da mantığını anlatacağım. Şöyle arkadaşlar bu oyunda para yerine şunlar geçiyor. Şunları da arkadaşlar her oyuncunun farklı toplamaya çalıştığı şeyler var bakın. Şöyle gösteriyorum size. Bu oyunda amacımız arkadaşlar şunları ilk dolduran olmak veya bütün herkesin parası bittiğinde bizim şunlara sahip olmamız yani. Amacımız bu. Hazırsanız tahtanın kuruluşuna geçelim hemen. Evet arkadaşlar, oyun kuruluşumuz bu şekilde. Oyun başladığında arkadaşlar her oyuncuya şöyle şu paralardan para yerine geçen 20 tane veriyoruz. Ve bir adet de referans kartı veriyoruz. Bu referans kartı ne işe yarıyor derseniz eğer. Şimdi şöyle arkadaşlar diyelim bu oyuncu buraya geldi. Yeşil oyuncu, şu oyuncu. Cliffside denen yeri aldı. Daha sonra arkadaşlar bu oyuncu geliyor buraya. Burada arkadaşlar keşif veya kapışma yapmamız gerekecek. Peki bunlar ne dersiniz? Şöyle arkadaşlar keşfetmek için bu eğitmene bir para vereceğiz. Cliffside denen yerde. Hemen bakalım ne kadarmış oranın keşif ücreti. Bakın arkadaşlar şu şekilde keşif ücreti 1 Pokemon parası. Bunu veriyoruz. Daha sonra arkadaşlar zarımızı atıyoruz. Yakalama zarımızı. Yakalama zarımız şu oluyor arkadaşlar. Buna 300'üne şunu aşağıdakini ve 300'üne yukarıdaki x'i yapıştırıyoruz. Eğer ki x gelirse arkadaşlar kaybetmiş oluyoruz. Bu durumda bankaya bir poke topu daha ödeyip yani şunlardan bir poke topu daha ödeyip tekrar zar atabiliriz. Veya sıramıza devam edebiliriz yani. Onun dışında şu gelirse de arkadaşlar vahşi bir Pokemon yakalamış oluruz. Peki vahşi Pokemonlar ne derseniz onlar da arkadaşlar bakın şunlar oluyor arkadaşlar. Her yerin kendine ait bir haritada görüyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde vahşi bir Pokemon yerleri var. Şöyle arkadaşlar bakın rakip ette şu var. Yani şunlar var. Olur da topu attığımızda şu yukarıdaki sembol gelirse o zaman bunu alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Amacımız şu 8 tane sembolün 8'ini de doldurabilmek. Onun dışında arkadaşlar bu anlattığımız keşifti. Bir de kapışma denen bir şey var. Burada ise rakip eğitmenle birlikte numaralı zar atıyoruz arkadaşlar. Şu zarı atıyoruz. Daha sonra arkadaşlar attığımız zara şurada bakın görüyorsunuz. Bu matımızda bulunan sembol sayısı kadar ekliyoruz. Diyelim 6 attık. 3 tane de burada sembolümüz olsun. 6 artı 3 yani 9 olmuş oluyor. Rakip de atıyor aynı şekilde. Rakipinki diyelim ki burası 8 olsun. 6 artı 2 8 atmış olsun o da. O zaman kapışmayı biz kazanıyoruz ve burayı ele biz geçirmiş oluyoruz diyelim rakipte ise. Böyle bir avantajı var. Kaybedersek ise bakın kapışma ücreti diye bir şey var şurada. Veya berabere kalırsak şu Battle Fee denen ücreti rakibe ödemiş oluyoruz. Bu oyunda arkadaşlar 20 tane Pokemon paramız olduğu için bunları idareli kullanmamız gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar diğer normal Monopoly'den farklı olarak ne var? Bakın macera, adventure ve challenge meydan okuma kartlarımız var. Bunlardan neler geliyor bakalım. Bakın tahtadaki herhangi bir rakipten bir tane Pokemon parası toplayın diyor. Onun dışında challenge'a bakalım. Şöyle arkadaşlar herhangi bir oyuncuya meydan okuyun geliyor. Daha sonra kazanırsanız bir tane Pokemon parası toplayın diyor kaybedenden. Onun dışında bakın arkadaşlar Lapras denen yerler var. Bu yerlere geldiğimizde
öbür Laplace, bakın şu karşıda görüyorsunuz. Burası ve orası arasında herhangi bir istediğimiz noktaya gelebiliriz. Bir de arkadaşlar şu olay var. Mesela diyelim Snowy Mountain bizim yerimiz. Biz buraya geldik. Burada arkadaşlar keşif için herhangi bir ücret ödemiyoruz. Keşif dediğimiz şey şu topu getirmek ve şuradaki sembolü kazanmak. Zarımızı atıyoruz arkadaşlar. Zarda şu gelirse o sembolü elde ediyoruz. Yani kendimizin olan yerlerde hiçbir para harcamadan sembol elde edebiliriz. Oyun arkadaşlar dediğim gibi herkesin Pokemon parası bittiğinde veya şunların hepsini toplayan oyunu kazanmış oluyor. Bu oyunda arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Normal Monopoly'de biliyorsunuz. Tapuların ikisine de renklerine sahip olduğumuz, yani diyelim şunun hepsine sahip olduğumuzda açık mavinin. Normalde biliyorsunuz ilk katı kadar kira almamız gerekiyor. Bu oyunda ise ikisine sahip olduğumuzda rakip bize meydan okusa bile bizim bölgemize gelip bizim bölgemizi elimizden alamıyor. Yani o bölge tamamen bizim olmuş oluyor. Böyle bir avantajı var. Geri kalan şeyler arkadaşlar normal Monopoly ile aynı. Mesela diyelim Kodes'e girdiğimizde bir poke topuyla çıkarabiliriz veya alta atmamız gerekiyor. Veya ücretsiz çık kartını kullanmamız gerekiyor. Onun dışında kaybedersek, bankaya borçluysak tüm vahşi Pokemon'larımızı oyun alanının yanında bulunan uygun bölümlere bırakırız. Onları vahşi doğaya geri salırız. Yani geriye kalan Pokemon eğitmenleri ise bir eğitmen her türlü vahşi Pokemon'u toplayarak tamamlayana kadar veya sadece bir eğitmen kalana kadar oynamaya devam edebilir arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Burada başlangıç noktasına geçtiğimizde 2 tane poke topu kazanıyoruz. Normal Monopoly'de farklı olarak. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. Keyifli, farklı bir Monopoly türü bu da. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.